Türkiye ve Sovyetler Birliği. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişki, dostluk ya da düşmanlık kavramlarıyla açıklanamaz. Bu ilişki, çoğu zaman zorunluluklar ve güvenlik algıları üzerinden şekillendi. 1917'de Rusya'da devrim gerçekleşti. Yeni kurulan Sovyetler Birliği, uluslararası sistemde yalnızdı. Aynı yıllarda Anadolu'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından yeni bir devlet doğma sürecindeydi. İki tarafında ortak bir özelliği vardı. Her ikisi de mevcut dünya düzenine mesafeli, hatta dışlanmıştı. 1920. yüzyılın başında kurulan temaslar, ideolojik bir yakınlıktan çok karşılıklı ihtiyaçlara dayanıyordu. Sovyetler Birliği, Batı'ya karşı güney sınırını güvence altına almak istiyordu. Türkiye ise Kurtuluş Savaşı sırasında siyasi ve maddi destek arıyordu. Bu dönemde kurulan ilişki geçici bir dengeydi. Kalıcı bir ittifak değil, ortak çıkarların kesiştiği bir an. 1930'lu yıllara gelindiğinde tablo değişmeye başladı. Türkiye, yeni devlet yapısını sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Sovyetler Birliği ise kendi güvenlik alanını genişletme stratejisini sürdürüyordu. İlişkiler bu dönemde sürdü, ancak mesafeli kaldı. Taraflar birbirini yakından izliyor ama temkinli davranıyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrası ise kırılma noktası oldu. 1945'ten sonra Sovyetler Birliği, Karadeniz ve Boğazlar üzerinden güvenlik taleplerini artırdı. Türkiye, bu talepleri kendi egemenliği açısından risk olarak değerlendirdi. Bu noktada ilişki, karşılıklı güvensizlik zeminine kaydı. Sorun ideoloji değildi, sorun güvenlik algılarının çatışmasıydı. Soğuk Savaş döneminde dünya, iki büyük blok etrafında şekillendi. Sovyetler Birliği bir tarafta, Batı İttifakı diğer tarafta yer aldı. Türkiye, bu dönemde NATO'ya katıldı. Bu tercih, Sovyetler Birliği tarafından bir tehdit olarak algılandı. Türkiye açısından ise bu adım, güvenlik arayışının bir sonucuydu. İki ülke arasındaki ilişki, uzun yıllar boyunca sınırlı temas ve karşılıklı temkin üzerinden yürüdü. Açık çatışma yaşanmadı. Ancak tam bir yakınlaşma da olmadı. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Sovyetler Birliği dağıldı. Bu, ilişkilerin temel dayanaklarını da değiştirdi. Geriye şu gerçek kaldı. Devletler dostlukla değil, çıkarlarla hareket eder. Ve tarih, çoğu zaman duygularla değil, güvenlik hesaplarıyla yazılır.